Selamun Aleyküm, merhaba. Ben Harun Mujaci. Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Arnavutluğun tam göbeğinden Elbasan şehrinden geliyorum. Büyük bir aileden geliyorum. 9 kişiden oluşuyor. Annem babam hariç 7 kardeşiz. Ben en büyükleriyim. Benden sonra gelenler kız kardeşlerim 4 tane ve 2 tane de erkek kardeşim var. Küçüklüğümden bahsedecek olursam şöyle söylemek isterdim. Genelde sakin bir çocuktum. Yani pek fazla yaramazlıklara bulaşmayan ama yani kaynaştığımda ben de tam gaz gidiyordum. Ondan sonra okuldan bahsedersek ilkokul ya da ortaokul. Bunlar bizde ilkokul ve ortaokul diye ayrılmıyor. Tam bir 9 yıllık bir süreç var. Ama yine de o biraz küçük şöyle kaldı yani 5. sınıfa kadar yine daha küçük sayılıyorsun böyle ilkokul ve 5'ten sonra 9'a kadar ortaokul. 1'den 4'e kadar ben de sporla da uğraşmıştım. Karateye gittim. Ayrıca bir Arnavutluk şampiyonluğum var. Başka derslerde aktif bir öğrenciydim. Yani derslerde genelinde. Yaramazlıklara bulaşmıyordum ama yine de böyle kaynaştığımda çok sohbet ediyordum ve öğretmenler bunu çok dile getiriyorlardı. Şöyle bir şey de vardı. bu ifadeyle tanınıyordum. Çok zeki ama hiç çalışmıyor. Yani bu genelde yani öğrencilere çok şey oluyor bu öğretmenlerden. Herkes söylüyor ama beni herkes öyle tanıyordu. Yani ailem de böyle diyordu. Yakınlarım da öyle diyordu. Bilmiyorum neden böyle aklına takmışlar. Çalışıyordum ben. Ondan sonra işte 4'e kadar ben karateye gittim. Ondan sonra yoğunluklardan dolayı maalesef bırakmak zorunda kaldım. Ve 1 yıl sonra Ankara'ya taşındık. Ailecek. Babam master yapacaktı. Ve işte böyle Türkiye ile ve Türkçe ile tanışma sürecim de başladı aynı zamanda. Gitmeden önce işte böyle annemle babamla ara sıra böyle numaralar falan, sayılar, bas kelimeler böyle öğrenmeye başladık. Ondan sonra işte taşındık. Tam 1. dönemin tam ortasına ayrıldık Arnavutluk'tan. Burada vardım, 1 ay hiç kayıt yapamadım okula. Tam bir ay bekledim. Ondan sonra mahallemizin okulunda böyle evraklar sorunlarıyla beraber kayıt olabildim. Yani ilk başta orada öğrenciler çok şaşırıyordu çünkü hiç yabancı görmemişlerdi. Yani sonradan gittiğim farklı bir okuldan onlar hiç yabancı bir öğrenci görmemişlerdi. Garip bakıyorlardı bana yani bu Türkçe biliyor mu? Sayıları falan söylüyorlardı bana. Sayıları ben söylediğimde "Aa, sen Türkçe biliyorsun zaten" diyorlardı. İşte böyle samimi arkadaşlarım oldu orada. Yakın, hatta ilk günden ya da 2. günden beri komşu arkadaşlarım çağırdılar futbol oynamaya. Bu beni çok ilgimi çekti. Yani gayet böyle yardımcı oluyorlardı. Hem Türkçe tarafından hem de kaynaşma, arkadaşlar falan, arkadaşlık bulma tarafından bayağı yardımcı oldular. Allah razı olsun. İşte sonra 1 sene burada okudum ben. Mahallemizin okulunda, Mecidiye Ortaokulu'ydu. Ondan sonra bir İmam Hatip buldu babam. Bir deneyelim dedik. 6. sınıfın 1. dönemini orada yaptım. Derslerden de düştüm. Dersler arttı orada. Bir de babamın benim de bazı beğenmediğim öğretmenlerde bazı beğenmediğim hareketler olmuştu. O yüzden 1. dönem biter bitmez hemen diğer okula geçtim. Yani eski okuluma geçtim. Onlar da böyle açık ellerle beklediler. Orada işte böyle bu sürecim geçti. Şu an pek ilişkileri tutan bir arkadaşım olmadı. Yani sadece 4 tane kişi var. İşte o arkadaşlarımla yani artık ilişkileri de kaybettik biraz. Çok arkadaşım vardı ama hepsine
sosyal medya falan açtığımda hepsine ulaşamadım. Sadece birkaç arkadaşım kaldı yani 4-5 tane böyle. Söylediğim gibi 8. sınıfın sonunda hatırlamıyorum şu an yani babam söylemiş miydi bana söylememiş miydi ama yani başvuruyu başlamıştı kendisi Türkiye burslarına. Ben de yani tabii ki de böyle güzel yani Türkiye zaten yabancı bir ülke değil benim için. Türkçeyi de biliyorum. Sevindim. Ben de yani işte böyle evraklar ben de yardımcı olmaya çalıştım. Tamamladık işte bu şeyi. Biraz aslında doğrusunu söylerken planlarım bozuldu. Çünkü şöyle düşünmüştüm, önce 9. sınıfa kadar Arnavutluk'tayım, ondan sonra buraya geleceğim. Ya da üniversite için buraya geleceğim. Çünkü yani bu şey de vardı, küçüğüm daha yani şimdi 14 yaşımdan buraya geleyim yalnız. Zor olacaktı ve öyle oldu. Ama yine de başvurdum, cesaret ettim. Mülakata çağırdılar Mayıs'ın sonunda. Orayı da kazandım. Ve işte yazın sonunda kazandığım cevabı geldi. Sevindim, heyecanlandım. Böyle ne zaman gideceğiz falan diye söylendim. Ama şöyle bir şey oldu. Herhalde 2016'da mı 2015'te darbe olduğu için daha ülke kendisini böyle alamamıştı. Toparlayamamıştı ve bizi Ekim ayında getirdiler buraya. Yani bizde okul başladı. Ben diyordum ne yapayım, bunlar başladı ben başlamıyorum, çok şey kaybediyorum diye böyle gergindim. Ara sıra söyleniyordum böyle kendimle, bunlar da geciktirdi bizi. Ama yani tabii haklılardı ve getirdik. Sonra yani işte biletler kesildiler. İşte valiz falan böyle hazırlandım, geldim. Hiç arkadaşlarım yoktu. Yani sadece beraber başvurduğumuz arkadaşlar vardı ama onlar gelmedi. Farklı bir okula gittiler. Ben kendimi ondan sonra da çok yalnız hissettim. Yani tek başıma ne yapacağım artık, bu arkadaşlarım da yok. Nasıl geçineceğim böyle tek başıma? Tamam yeni arkadaşlar yapacağız ama onlarla işte böyle nasıl tanışacağım? Heyecanla işte böyle küçük düşünceler ama yani çok büyük vuruyorlardı. İşte havalimanına geldim. Orada söylediğim gibi yine o beraber başvurduğumuz arkadaşlarım yoktu. Artık yeni arkadaşlara bakacaktım. Orada 2 kişiyle tanıştım sadece. Birisi Muhammed Bayraktar arkadaşım, burada olan, beraber aynı sınıftayız. Ve Fatih'te okuyordu en azından, başka bir arkadaşım. İşte tabii ki de daha fazla Muhammed'le yakınlaştım çünkü yani beraber aynı okuldaydık, aynı okula gelecektik ve beraber zaman geçirecektik. İşte böyle check-in falan geçti, uçağa bindik, indik, buraya geldik. Yine farklı bir duygu. Yani Sabiha Gökçen Havalimanı'na önceden inmiştim ama yani ailemle beraber inmiştim falan böyle. Artık yalnız olduğumda hemen başlamıştı o hüzün. Orada bizi Diyanet görevlileri karşıladılar. Bir otobüse bindirdi. Yani Arnavutluk'tan toplam bir 30 kişi vardık herhalde. İşte böyle dağıttılar bizi. Önce kızlara götürdüler, sonra Fatih'tekileri. En sonunda bizim okulu bıraktılar. Benimle aynı zamanda 2 arkadaşım daha gelmişti. Benle Bayraktar hariç, Muhammed hariç. 2 arkadaşım daha gelmişti. Birisi Üsküp'ten, birisi Sırbistan Preşova'dan. Üsküp'ten olan arkadaşım hala burada, Uveys Ramadani. O yani böyle hem aynı odada kaldık falan, böyle biraz daha yakın arkadaş olarak tanımlayabilirim. Kendisine teşekkür ediyorum ve selamlıyorum. İşte o ilk gece böyle futbol oynamıştık beraber. Herkes yani böyle Arnavutlar, herkes kim vardı orada, Boşnak falan. Bütün okulca böyle spor salonunda oynadık yani. Bütün okul gelmedi çünkü çok kişiydik. İlk gece yani böyle geçti. Biraz sakin, yorgun falandık. Hemen uyuduk.
Ondan sonra ilk gün, okulun ilk günü böyle ne yapacağımızı bilmiyorduk. Birisi spor salonuna gidin dersiniz beden diyordu. Birisi oğlum siz nereye gidiyorsunuz? Gelin okulda dersiniz var diyordu. Şaşırıyorduk böyle ne yapacağımızı biz de bilmiyorduk ama en sonunda spor salonuna gittik. Beden yaptık Halil Hoca'yla. Böyle ilk günleri pek fazla hatırlamıyorum. İşte zorluklar çekiyordum doğrusunu söylersek. Çünkü iyi bir telefonum da yoktu. Ailemle çok konuşamıyordum. 2 günde bir mi, 3 günde bir mi böyle konuşuyordum. Yani birinci günler için bu bayağı zor bir şeydi. Hem de herkes gibi benim de moralim bozuluyordu çünkü yalnız. Yeni arkadaşları daha yapamadım. Dersler falan işte böyle yani o herkesin yaşadığı stresleri ben de yaşadım. Türkçe bilmeme rağmen çünkü ben Türkçeyi çok söylüyorlardı. Sen zaten Türkçe biliyorsun niye sıkıntı çekiyorsun diyorlardı bana ama öyle bir şey yoktu. Türkçeyi bilmeme rağmen ailenin yanında olmadığında bayağı zor oluyor. Doğrusunu söylersek ben de böyle geri döneyim falan diye az bir şey düşünmüştüm ama aileme söylemiyordum çünkü onlar da üzüleceklerdi. Belki gel diyeceklerdi, ben de okulumu yakacaktım falan işte. Söylemiyordum ama böyle bir şey de oldu yani. Böyle yani ilk günler böyle geçiyordu, biraz monoton. Okul, yurt, dışarı çıkmaya başladık. Abiler bize yerleri gösteriyordu, gezecek yerleri falan. Burada yakınlarda dönercilerde falan oturuyorduk, sohbet ediyorduk, birbirimizi tanıyorduk. Ondan sonra işte böyle daha Türkçe öğrendiğimizde ya da mesela kimliklerimizle çıktığımızda, İstanbul kart falan aldığımızda işte böyle Sultanahmet, Ayasofya falan böyle gibi yerlere gitmeye başladık biz de. Ülkemdeki insanlar Türkiye hakkında kötü düşünceleri yok. Yani onu dizilerden daha fazla tanıyorlar ya da tarihten ama tarihten biraz böyle kötü tanıyorlar. Komünizmden beri biraz o tarihi pek değiştirmediler. Yani Türkiye hala işgalci güç olarak biliniyor. Ama o mentalite ortadan kalkıyor. Yani çok az kişi var böyle düşünen. Yani kötü düşünmüyorlar genelde. Çünkü mesela TİKA falan var orada, camiler yaptırıyor falan. Şu an şimdi hastane yapıyor Türkiye. O yüzden Türkiye ve Türkler hakkında kötü düşünmüyorlar. Dizileri de o kadar seyrediyorlar ki yani yani kötü düşünecek şeyleri yok. Çünkü Türkiye güzel bir yer. İnsanları da iyi. O yüzden eski tarih mentalitesi kalkıyor artık. Kültürden bahsedersek şöyle diyecektim. Biz yani artık 5-600 yıllık bir tarih sürecini paylaştık. Yani ister istemez böyle kültürler biraz kaynaştı. Ama yani yine de farklılıklarımız var. En azından Arnavutluk'ta. Fazla değiştirdiğimiz bir şey yok ya da Türkiye'den etkilenen çok fazla bir şey yok. Yemekler sadece yani böyle yemek konusunda mesela baklava falan orada da var yani herhalde buradan gelmiş. Ama burada mesela benim şehrimin yemeği gelmiş. Elbasan tavası mesela. Benim şehrimden geliyor. Şaşırdım açıkçası, ben bilmiyordum. Burada gördüğümde Elbasan tavası varmış. Bunlar da yapıyormuş, Allah Allah, ne zamandan beri. Yani böyle yemek farklılıkları ilk baştan beri ve hala 4 yıldır biraz sıkıntı çekiyorum. Hele şu bulgur konusunda sıkıntı çekmeyen yoktur burada. Çünkü yani alışık değiliz. Böyle yani gitmiyor. Aynı olan yemekler de var mesela türlü ama biraz da kendim de var benim. Biraz nazlıyım. Ondan sonra işte bu konuda farklı yemekler, annemin yemekleri değil. İlk sene de çok olmuştu mesela bu. Hep dönerciye falan gidiyorduk. Burada yurtta yemekleri sevmiyoruz diye yemiyorduk. Ama çoğu yemeklere alıştım, yiyorum yani. Ama bazıları var ki mesela bulgur gibi hala alışamadım ve alışamayacağım. Burada işte küçüklere tavsiyem olacaksa
Burada gelenlere de söylediğim gibi mesela Emir, Uveys ya da 11. sınıfta olan arkadaşlarım Ammarlar, Abdülaziz falan herkesi selamlıyorum. Çok seviyorum kardeşlerim. Tavsiyem bunları da söylediğim gibi yani buraya gelmek istiyorsanız önce yani gelmeden önce aklınızda bir şey tutun. Çalışacaksanız, odaklanacaksanız ne yaptığınıza, okul için geliyorsunuz zaten. Okul için geliyorsanız ona odaklanın abi. Yani yaramazlık, maramazlık yani buraya geldikten sonra yok işte kötü huylar falan bunlara başlayacaksanız bence yani bu ülkenizden beri böyle olacağını düşünüyorsanız bence şimdiden bırakın, hiç düşünmeyin artık. Buraya geleceksiniz abi, yani hedeflerle gelin ve çalışarak ve buraya geldikten sonra da yine de çalışmayı elden bırakmayın. Tavsiyem bu olacaktı. Ve yani burayı cennette beklemeyin. Ben söyledim yani sıkıntılar önce yani moral olarak, motivasyon olarak burada iyi arkadaşlar yapmadan bulamayacaksınız motivasyonu. Yani sadece aileden hepimiz biliyoruz ki yetmiyor çünkü 4 senedir burada arkadaşlarınla geçiştireceksin. Ailen artık ülkende. Buraya geleceksen aklında hedefi tut. Hedefin için çalış. Burada derslere çalış. Yani başarılı olacaksın sonunda. Allah yazdıysa. Ama gezmek için geliyorsan abi biletini öde. Turizm için gelebilirsin. Kampanyalar da var. Yani bu senin için daha hayırlı. Küçüklere tavsiyem bunlardı. Aynı zamanda bütün burada olan arkadaşlarıma, ülkemde olan arkadaşlarıma da destekleri için hepsine teşekkür ediyorum. Hedeflerim çok, doğrusunu söylersek. Ama yani belki şöyle diyebiliriz, dünyanın en iyi yazılımcılarından olmak istiyorum. Ve onun üzerinde de çalışmalar yapıyorum. Kendimi 10 yıl sonra bu soruya nasıl cevap verebileceğimi bilmiyorum ama yani iyi bir yerde görüyorum, yani böyle bayağı iyi bir yazılımcı olmuş olarak. Hobilerimden bahsetmek istiyorum. Hobilerim, tembel olmama rağmen bazı hobilerim var. Yüzmeyle uğraştım yaklaşık bir sene yüzmeyle uğraştım. Birkaç şeyler kazandım, çok iyi bir yüzücü olmama rağmen. Böyle küçük sporlarla, yani burada beraber oynadığımız arkadaşlarla, yani böyle voleybol, futbol, arada basketbol, yani bu sporlarda ilgimi çekiyor. Basketbolu biraz seviyorum ama bir sıkıntıdan dolayı pek fazla oynayamıyorum. Kitap konusuna gelirsek, kitap okumayı doğrusunu söylersek pek sevmiyorum. Ama bu düşünceyle gidiyorum ben. Yani biz gençlik, geleceğimizi inşa etmek zorundayız. Hem kendimizin hem de nasıl diyeyim, ümmetimizin. Bu düşünceyle öne giderek ben kitabı da elime alıyorum, arada sırada böyle okuyorum yani. Zor gelmeme rağmen, hatta bazı kitapları böyle bu düşünceden dolayı bazen anlayamıyorum. Ama yine de elimden geldiğince yani okumaya gayret ediyorum. Sevmeye çalışıyorum böyle. Kendimi 10 yıl sonra nerede görüyorum sorusuna cevap olarak ise yani hedeflerimi tamamlamamış olsam da tamamlamakta olarak, yani kendimi orada görüyorum. Yani başarılı bir şekilde iyi bir yazılımcı ve iyi bir şirkette ya da bir şirketin sahibi olarak görüyorum. İlim Yayma Cemiyeti Türkiye'de çok yerinde yurtları vardır. Yani
hem yabancı öğrenciler için bizim gibi mesela ben İlim Yayma Cemiyeti yurdunda kalıyorum. Öğrencilere hem akademik yönden destek oluyor ve hem de öğrencilere ve manevi yönden de destek olmaya çalışıyor. Ve burada yani bütün çalışanlara Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum gönülden. Kendi hocalarıma da çok teşekkür ediyorum ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selametle.